Merhaba. Manjaro kullanmaya başladım. 7 hafta bitti. Bunun hakkında konuşacağım. Ama öncelikle her girişte olduğu gibi şunu söylemem gerekiyor. Bu bir reklam değildir. Bu bir tavsiye değildir. Ben doktor değilim. Manjaro kullanan bir diyabet hastasıyım. İnsülin seviyem en üst derecede. Doktor tavsiyesiyle başladım. Siz de doktor tavsiyesi olmadan bu kadar çok etkisi olan, bu kadar çok yan etkisi olan bir ilacı gidip kendiniz eczane alıp kullanmayın. Yani bu iğnenin reçetesiz satılıyor olması sizin hata yapmanıza sebep olmasın. Yani aklı başında insansınız. Şu anda bu videoyu seyrediyorsanız araştırıyorsunuz. Çok güzel. O yüzden lütfen cahillik yapıp gidip bu kadar etkili ve yan etkili bir ilacı kendiniz alıp kullanmayın. Bir endokrinoloji doktoruna danışın. O tahlil yapacak, bakacak. Onun kontrolünde kullanın. Yani kullanmaya başladıktan sonra da dozlarınızı arttırırken de doktora danışın. Ben 4 hafta 2,5 miligram kullandım. Doktora sordum. Doktor bana tahlil falan yapmadı. Kaç kilo verdiğimi sordum. Söyledi. Demek ki oradan anlıyor etkisini, yani etki edip etmediğini. Tamam, 5'e geçebilirsin dedi. Şu ana kadar 3 tane 5 vuruldum. İşte 7 hafta bitti. Bugün de dördüncü 5'i vuruldum. Yani bünyeme 2 tane, 4 tane, 2,5 şu ana kadar, şu dakikaya kadar ya da 10 dakika öncesine kadar 3 tane 5 girdi. Şimdi bir tane de 5'e daha başladık. Şimdi ne yapacağız? Doktora gideceğiz, söyleyeceğiz. 7,5'a geçerse geçeceğiz. Ben 100 kilo başladım. 11 kilo verdim. 7 haftada 11 kilo verdim. Yan etki olarak ilk başlarda hiçbir şey olmamıştı. Geçen hafta bahsetmiştim. İshal başladı. İshal devam etti ama ilk 2-3 gün beni zorlayacak seviyedeydi. Aşırı zorlayacak seviyedeydi. Dün bugün yani azaldı. Bitti gibi bir şey. Yani beni sıkıştırmıyor 2 gündür. Birden normal tuvaletim vaktinde gidiyorum ama o, yani benim günde yaptığım 2 defa tuvalete gidiyorum ben, büyük tuvalete. Ama o birden geliyor. Ve gittiğimde ishal gibi yapıyorum. Ama onun için de gün içinde beni rahatsız etmiyor. Yani öyle koşarak tuvalete gitmiyorum ama ilk 2-3 gün yani koşarak tuvalete gittim yani. Bunu yaptım. Geçen hafta birisinin yorumundan bahsetmiştim ben. Bu ekmekle ilgili. Ben onunla konuşmak istiyorum size. Arkadaşlar bakın, ben yıllarca ekmek yemedim. Yani 2010'dan 2022'ye kadar ekmek yemedim ben. Sıfır ekmek. Sıfır. 2022'de başladım. Ondan sonra da kilo aldım. O da var. Ama öyle yoğun bir ekmek de yemedim yani. Ekşi mayalı tam buğday ekmeği günde birkaç dilim kızartıp yiyordum. Sonra günde birkaç dilimi bıraktım. O korona zamanı evdeydim açıkçası. Korona boyunca evden çalıştım ben. Ondan sonra bu sefer tekrar bıraktım. Hafta sonları sadece kahvaltıda yemeye başladım. Benim çocuklarıma da ben ekmeği, ekmek derken yanlış anlaşılmasın, beyaz ekmek yok, sıfır. Biz evde, çocuklarım çavdar ya da kepek ve çoğunlukla çavdar ekmek tükettiler. Ben de ekşi mayalı tam buğday ekmek tükettim. Ama 2010'da bıraktım. Tuzu da bıraktım. Şekeri de bıraktım. 2022'ye kadar. 2022'de tuzla şekere başlamadım. Ama ekmeğe başladım. Şimdi ekmeği tekrar hayatıma çıkarttım. Çocuklarımın da bıraktığı dönemler oldu. Çocuklarım 20 yaşındalar. Şimdi onlarla geçen konuştuk. Onlar da tekrar bıraktılar ekmeği. Sıfıra indirdiler. Yani eskiden çok yoğun yemiyorlardı yani. Böyle arada sırada birkaç dilim çavdarı kızartıp yiyorlardı. Ee, Ekmek hakkında size şunu söyleyebilirim arkadaşlar. Ekmek yemeden yaşanır. Ben 12 sene yaşadım. Tekrar başladım. Yaşanır. Ekmek yemeden doyamıyorum. Bir şehir efsanesidir. Bu sözümün arkasındayım. Ekmek alışkanlıktır.
Tuz alışkanlıktır. Şeker alışkanlıktır. Bunlar bağımlılık yapar. Ben 2010'da bir doktoru dinledim. Dedi ki 21 gün tuz kullanmazsan vücut hafızan unutur ve bir daha tuz aramaz. Ciddi söylüyorum size. Ben 15 yıl oldu tuzla dokunmuyorum. Önüme yemek ne gelirse onu öyle yiyorum. Onu öyle yiyorum. Hiç aramıyorum. Aklıma bile gelmiyor. Ve hiçbir şey bana tuzsuz gelmedi bugüne kadar. Çay da öyle. Kahve de öyle. Kahve nadir içerim ben de. Çay kahve de öyle. Şeker içiyorum ve emin olun yani içmedim ama içsem o iğrenç tiksindirici gelir. Ve şu an hayal ediyorum çaya şeker tadını iğrenç bir şey. Midem bulanır. Çünkü ben çayın tadını alıyorum. Kahvenin tadını alıyorum. Bakın size rica ediyorum. Kendinize bu iyiliği yapın. 3 hafta. Çay, şeker, çay diyorum. Şeker, tuz ve ekmeği unutun. İnanın, sabredin. Aramayacaksınız. Türkiye bir şeyde dünya lideri. Ne biliyor musunuz? Kişi başına tüketilen ekmek oranında. Yılda 200 kilo ekmek tüketiliyor Türkiye'de. İkinci kim biliyor musunuz? Hindistan. Hindistan'ın ne olduğunu biliyorsunuz. Pisliğin içinde yaşıyorlar. 135 kilo. Biz Hindistan'da 65 kilo geçmişiz. Diyeceksiniz ki yani ekmek yemeyenler var. Nasıl 200 kilo? Demek ki birileri çok yiyor. Bakın bir ekmek 250 gram. O fırında satılan ekmek var ya, bir 250 gram. Bir kişi bir günde 2,2 ekmek yese yılda 200 kilo yapar. Ama şimdi yemeyenler de var, az yiyenler de var. İşte bazıları her öğünde bir ekmek yiyor. Hatta böyle akşam yemeğinde, öğle yemeğinde falan 1,5-2 ekmek yiyorlar. Yani sen ben o kadar yemiyorum diyebilirsin ama ülkenin bu gerçeği var. Ya ekmeği pilavla makarnayla yiyen var ya. Size sadece bir şey söyleyeceğim. Bakın bunu söylemem için başlangıçta ne dedim şey için? İğne için. Ben doktor değilim. Tavsiye edemem. Tamam. Şu söyleyeceğim için ben doktor değilim. Diyetisyen değilim. Bu konuda hiçbir eğitimim yok. Kimya da bilmiyorum. Biyoloji de bilmiyorum. Ama mantık biliyorum ben. Mantık biliyorum ben. Ben felsefe mantık dersleri veriyorum. Mantık biliyorum. Sizden rica ediyorum. Fırına gidin. Fırından taze çıkmış bir tane ekmek alın. Ve şöyle sıkın. Lütfen yapın bunu ya. Kaç para bir ekmek ya? Fiyatını da bilmiyorum. Neyse. Al, ucuz bir şey yani. O kadar para çöp olsun. Bak hayatınız kurtulacak. Bir tane fırından yeni çıkmış ekmek isteyin. Böyle çıksın fırının içinden sıcak alın. Şöyle sıkıştırın. Bakın şöyle olacak. Şu kadar tam bu kadar bir yumru haline gelecek. Ve bakın akıl için ya. Kimyager olma, biyoloji olma, biyolog olmana, doktor olmana, diyetisyen olmana gerek yok. Bu yenir mi ya? Bu yenir bu. Bu lastik, pamuk, sünger karışımı madde gelir mi ya? Yani buna mide ne yapsın? Kendinize bu kötülüğü yapmayın. Yapmayın. Bu kötülüğü kendinize yapmayın. Sizden rica ediyorum. Sizden rica ediyorum. Bu kötülüğü kendinize yapmayın. Bir şey daha var. Ben dedim ki sabah çayın yanında atıştırmalık kavrulmuş kuru yemiş yedim. Midem bulandı arkadaşlar. Yani çok kuru yemiş seven birisi değilim de hani böyle tuzlu e, fıstık falan böyle şöyle olursa hani arada öyle onlarla karışık güzel gidiyor. Ama hiç kavrulmamış çiğ kuru yemiş aldım ben. İş yerine depoladım. Çiğ badem, çiğ yer fıstığı, çiğ fındık, çiğ ceviz. Bahsetmiştim. Alırken adam dedi ki çiğ yer fıstığı için. Yani yenmez bir şey. Beyefendi dedi doğru aldığınız emin misin abi dedi ya. Evet dedim ben biliyorum çiğ özellikle aldım dedim hastayım ben. Ha dedi alıp sonra yanlış diye geri getiriyorlar dedi. Çiğ o kadar yani. Şimdi bakın arkadaşlar. Sonra dedim ki hadi bunu şekillendireyim. Geçen bahsetmiştim. Gittim mısır patlağı aldım. Arkadaş baktım içinde pirinç ve mısır patlağı yazıyor. Mısır patlağı değilmiş sadece. Mısır zararsız diye. Dedim o kadar inceleyemem. O kadar incelesem yaşayamam. Bu sefer kara buğday patlağı gördüm. Daha tadına bakmadım. Onu da aldım. Bu sefer yulaf barları gördüm.
İşte domates çekirdek karışım yulaf barı. Bu ülkenin en çok satılan, marka vermiyoruz da, reklam yapmıyoruz da, bu ülkenin en çok satılan bisküvi markalarından bir tanesinin markası. Kaju baharatlı karışım vardı. Onu da aldım. Bugün bir tane yedim kahvaltıda. 30 gram arkadaşlar bir tanesi ya. 30 gram. 30 gram bir insanın dişini kovunu etmez. Yedim ama kesti beni. 2 bardak çayla. Ha, şimdi ben size bunu yap diyorum. Alternatif varsa bana da söylesin. Ben bulamadım. Koca koca profesörleri dinledim. Hepsi kuru yemiş diyor. Arkadaş kuru yemiş de. Ya arkadaş ben birkaç hafta yedim. Tiksindim. Şu an kuru yemişten midem bulanıyor ya. Kuru yemiş görmek istemiyorum. Ne olacak? Arkadaş bu mecburiyet. Ben mecburiyetten kabullendim. Alternatif bir şeyler bulmaya çalışıyorum. Bulan varsa bana da haber söylesin. Şimdi bana aklıma ne geldi biliyor musunuz? Nazım Hikmet'in bir şiiri var. Biz de bilirdik yere giderken menekşe yollamasını, ama arkadaşlar açtı yedik menekşe parasını. Ya anlayacağınız, mecburiyet insana istediği şeyleri yaptırmıyor. Ben de bilirim. Nazım gibi söyleyeyim. Ben de bilirim sabah çayında, çay yanında simit yemeği, poğaça yemeği. Ama insülin derecem yüksek, yiyemiyorum. Bu durumdan ben de mutlu değilim. Yani sonuç şu ki ben bu duruma mecburum arkadaşlar. Eğer bu videoyu seviyorsanız kötü haber, siz de mecbursunuz. Burada bırakalım. Haftaya görüşürüz.